Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ilk video çekmeye başladığım zaman hazırladığım bir modelim vardı. Bir izleyicim ikinci modelin kurulumunu yapamadığı için bugün tekrar yeniden bu modeli sizlerle paylaşmak istedim. Yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Özellikle etol şal veya yazlık bluzlara çok güzel bir uygun model olacaktır. Modelim 5 ilmek ile yapılıyor. 5, 10, 15 şeklinde 5 ilmek ve katlarını ayarlamanız lazım. En son 2 kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 17 ilmeğimi şimdi attım. Örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasındayım. Örgümün arka yüzünde ilmekleri ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İkinci sırada modelimin kurulumuna başlıyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Modelimin kurulumu bu şekilde. 1 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Devamındaki 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Kestikten hemen sonra bir tane ilmek artırıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Hemen ikinci modele geçiyorum. İpimi ön tarafa aldım ve 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir ilmek artırıp bir ilmek ters örüyorum. Üçüncü modelime geçtim. İpimi ön tarafa alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir ilmek artırarak bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği ile ön yüzde örgümü tamamladım. Örgünün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu model her defasında her ön yüzde sağ tarafa doğru kaydırılarak yapılıyor. İpimi ön tarafa alıyorum. İlk sırada 2 ilmeğimi örmeden atlamıştım. Bu sırada sadece tek ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Devamındaki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Her defasında bir önceki sırada artırmış olduğumuz ilmeğe geldiğimiz zaman önce bir ilmek artırıyoruz ve bu ilmeği ters örüyoruz. Bu şekilde artırdığımız ilmeği ön tarafa kaydırmış oluyoruz. İpimi ön tarafa aldım. 2 ilmek örmeden atlattım. Sonraki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir ilmek artırıp bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa aldım. 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonraki 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir ilmek artırıp bir ilmek ters örüyorum. Şimdi burada bir sonraki modele başlangıç yapıyoruz. İpimi ön tarafa aldım. Bir ilmek örmeden atlattım. Kenar ilmeğini ördüm. Burada başlangıçta bir model eksilirken ikinci modelin açılışını yapıyoruz. Sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Tekrar örgümün ön tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada son kalan 2 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Kesme işleminden hemen sonra bir ilmek artırıyorum. Her defasında bir önceki sırada artırdığımız ilmeğin önünde bir tane artırıp bu ilmeği ters örmemiz lazım. O zaman modelimiz yana doğru kayıyor demektir. 2 ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir ilmek artırıp bir ilmek ters örüyorum.
Modelimizin diğer kısımları sürekli aynı şekilde devam ederken sadece başlangıcında bir model bitecek, sonunda yeni bir model açılacak. Bir tane artırıp bir tane ters ördüm. Şimdi yeni açılan modelime başladım. 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sıramı bitiriyorum. Arka yüzde sıra boyunca hepsini ters örüyorum. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Burada açılan modelimi tamamladım. Kenar ilmeğini aldım. Her defasında son artırdığımız ilmeğin önünde bir artırma yapıp önceki 2 ilmeği kesiyoruz. Ama burada kesilecek ilmek kalmadığı için bunu ters örelim. İlk ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada ikinci modelin devamını yapıyorum. İzleyicimin de takıldığı bölüm burasıydı. İlmeğimi ters ördüm. En son artırdığım ilmeğimi de ters olarak ördükten sonra örgüme aynen devam ediyorum. Şimdi burası sadece modelin bittiği kısım, burası önemli. Dediğim gibi kesilecek ilmek kalmadığı için ilmeğimi ters ördüm. Son artırmış olduğum ilmeğimi de ters ördükten sonra 2 ilmek örmeden atlatıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ters örerek kesiyorum. 1 ilmek artırıp 1 ilmek ters örüyorum. Bu kısımlarda modelimi uygulayarak devam ediyorum. Burada yeni açılan modelimdeyim. İpimi ön tarafa aldım. İlk 2 ilmeğimi örmeden atlattım. Burada kesilecek ilmek yok. O yüzden bu ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Biraz ilerletene kadar göstermek istiyorum. Çünkü bu örgünün bitiş ve başlangıç kısımları biraz kafa karıştırabiliyor. O yüzden biraz daha devam etmek istiyorum. Arka yüzde hepsini ters örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini burada örmeden aldım. Burası son artırdığım ilmek. Bunun önünde bir artırma yapıyorum. Ondan önceki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmeği örmeden atlatıyorum. Bunun için ilk ilmeğimi ters ördüm. İpimi ön tarafa aldım. 2 ilmek örmeden atlatıyorum. 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Tekrar 1 ilmek artırdım. Sonraki ilmeği ters ördüm. Sonrasında aynı şekilde modelime devam ediyorum. 2 ilmek örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters örerek kestim. Kestikten sonra mutlaka ilmek artırmalıyız. Yoksa ilmek sayımız eksilir. Kenar ilmeğini ördüm. Daha sonra arka yüzde hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi ön tarafa doğru alıyorum. 2 ilmek örmeden atlatıyorum. 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Kestikten sonra 1 ilmek artırıp 1 ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde modelimi uygulayarak devam ediyorum. İki ilmek örmeden alıyorum. İpim ön taraftayken 2 ilmeği ters örerek kesiyorum. Kestikten sonra mutlaka 1 ilmek artırıp arkasındaki ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi burada modelimizin nasıl kapandığını, diğer tarafta nasıl açıldığını görmüş olduk. Modelimizin biraz ilerlemiş görünümü bu şekilde. Bu parçayı 3,5 numara şiş ile ördüm. Aradaki ajurların belirgin olmasını istiyorsanız şiş kalınlığını artırmanız gerekiyor. İnce şişle ördüğünüz zaman aradaki ajurlar çok büyük olmuyor. Burası örgümün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.